Bran Stark rüya görmüyordu. Kış Yarı'nın binlerce yıllık geçmişini gerçekten izliyordu. Önce Ned'i gördü. Sonra Lyanna ile Benjen'i. Dank olduğunu düşündüğümüz bir şövalyeyi ejderhaları öldürmek için büvet ağacından 3 ok hazırlayan Brandon Snow'u. Ve sonunda Kış Yarı'nın yürek ağacı önünde gerçekleştirilen bir insan kurbanını. Ama en rahatsız edici ayrıntı kurbanın ölmesi değildi. Bran ağacın içindeyken kanın tadını aldı. Peki büvet ağaçları yalnızca geçmişi mi saklıyor? Yoksa Kuzeylilerin binlerce yıldır eski tanrılar dediği şey kanla beslenen çok daha eski bir sistem mi? Ve Bran sonunda bu sistemin bir parçasına mı dönüşecek? Bran'ın bu bölümde gördüklerini yorumlamadan önce önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Çünkü bunlar onun daha önce gördüğü yeşil rüyalar gibi sembollerle dolu, geleceğe yönelik görüntüler değil. Bretrava'nın mağarasında Bran artık yeşil gün olarak eğitilmeye başlıyor ve ilk kez büvet ağaçlarının hafızasına bilinçli bir biçimde bağlanıyor. Bunun için önce ona büvet ağacının tohumlarından yapıldığı söylenen beyaz bir ezme lapa yediriliyor. Ezmenin içindeki kırmızı damarlar Bran'a kanı hatırlatıyor ve kan kuzgunu bunun Bran'ın yeşil gören yapmayacağını, yeteneğin zaten kanında olduğunu söylüyor. "Seni kanın yeşil gören yapıyor," dedi Lord Brandon. "Bu lapa istidadını uyandırmaya ve seni ağaçlarla evlendirmeye yardım edecek." Ardından yaprak çok daha önemli 2 cümle kuruyor. "Ağaçlar sana öğretecek. Ağaçlar hatırlıyor." Bu arada hatırlıyor kısmı Türkçe çevirideki kitaplarda eklenmemiş maalesef. Bildiğiniz gibi kitap çevirisinde çok hata var, hatta eksik cümleler var. Bundan sonra Blatrav'ın Bran'dan yazılı bedenine girerken yaptığı şey tekrar etmesini, ama bu kez bir hayvana değil ağacın köklerine girmesini istiyor. Bran da kendi kendine köklerin içine, büvet ağacın içine ağaç ol diye düşünüyor ve birkaç saniye sonra Blatrav'ın mağarasından tamamen farklı bir yerde Kış Yarı'nın tanrı korusunda bulunuyor. Babası Ned Stark siyah havuzun yanında oturmuş buzu temizliyor. Bran, Kış Yarı'nın adını fısıldadığında Ned başını kaldırıp "Kim var orada?" diye soruyor. Yani Bran'ın ilk tepkisi bunun bir rüya olduğunu düşünmek olsa da Blatrav'ın hemen ardından gördüğü şeyin ne olduğunu açıklıyor. "Gördüğü şeyler geçmiş günlerin gölgeleriydi Bran. Senin tanrı korunda bulunan yürek ağacının gözlerinden bakıyordum." Burada büvet ağaçlarının çalışma mantığını da öğreniyoruz. Blatrav'ın insan için zamanı bir neyi gibi olduğunu, bizim geçmişten bugüne doğru bir akışın içinde sürüklendiğimizi söylüyor. Ağaçlar açısı durum farklı. Onlar aynı noktada kök salıyor, büyüyor ve ölüyor. Dolayısıyla insanın zaman algısına sahip değiller. Büvet ağaçları söz konusu olduğunda bu çok daha farklı uç noktaya gidiyor. Blatrav'ın ifadesiyle binlerce insan yılı bir büvet ağacı için sadece bir andır. Ve yeşil görenler bu ağaçların gözlerinden geçmişe bakabiliyor. Daha sonra Bran yeteneklerini geliştirdiğinde yalnızca dün veya geçen yıl değil, binlerce yıl önce ağacın gördüğü şeyleri de izleyebileceğini söylüyor. Bu yüzden birazdan inceleyeceğimiz görüntüler için önemli bir temelimiz var. Bran hayal görmüyor ve Blatrav ona tarih dersi anlatmıyor. Bran gerçekten Kış Yarı'ndaki büvet ağacının gördüğü geçmişe bağlanıyor. Üstelik görüntüler ilerledikçe zamanın giderek daha gerisine gideceğini de sahnenin kendisini anlayacağız. Asıl tartışma noktası ise Bran'ın yalnızca izleyici olup olmadığı. Kan kuzgun geçmişin değiştirilemeyeceğini, Ned'in Bran'ı gerçekten duymadığını ve yalnızca yaprakların arasındaki bir fısıltıya tepki verdiğini söylüyor. Fakat Martin daha ilk denemede Ned'i Bran'ın sesine tepki verir şekilde yazması da kolayca göz ardı edilecek bir ayrıntı değil. Şimdi bunu açıkta bırakalım, çünkü Bran'ın ikinci kez Kış Yarı'na baktığında gördüğü genç Ned sahnesi bu şüpheyi daha da arttırıyor. Çünkü Ned tekrar onu duyuyor. Theon sahnelerinden görüyoruz ki Blatrav'ın iddia ettiği gibi sadece rüzgar sesi falan duymuyorlar. Gayet ne şekilde kulağına isimler ve belki de cümleler geliyor. Aile sahnelerinde büvet ağacından geldiğini düşündüğümüz sesler de gerçekse, o zaman normal sohbet eder gibi mümkün olmasa bile belli düzeylerde geçmişteki, hatta belki de gelecekteki kişilerle büvet ağaçlarını kullanarak iletişim kurmak mümkün olabilir. Bunu kitaplarda görür müyüz? Okumadan bilemeyeceğiz. Devam etmeden önce küçük bir ricam var. Bu tarz kitap merkezi analizlerin daha fazla kişiye ulaşması için videoya hype bırakabilirseniz çok yardımcı olur. Bran'ın geçmiş gerçekten etkileyebileceğini düşünüyor musunuz? İlk fikrinizi yorumlara yazın.
Beğeni ve abonelik bu serinin devamı için önemli. Kanalı daha doğrudan desteklemek isteyenler katıl üyelerine göz atabilir. Destek olan herkese gerçekten teşekkür ederim. Şimdi gençlerin duasına bakalım. Bran geçmişi ikinci kez baktığında babasının yine kışlarının tanrı korusunu görüyor ama bu kez net çok daha genç. Saçlarında henüz hiç ak yok ve yürek ağacının önünde dua ediyor. Bran onun duasının yalnızca bir kısmını duyabiliyor. Bırakın kardeş gibi yakın büyüsünler. Aralarında sadece sevgi olsun diye dua etti. Ve karım da kalplerinde affetme gücünü bulsun. Buradaki iki kişinin Jon ile Robb olması zaten en mantıklı açıklama. Ned onların birbirine düşman olmadan büyümelerini istiyor ve hemen ardından karısının kendisini affetmesi için dua ediyor. Catelyn'in Jon'un kışlarına getirilmesine nasıl tepki verdiğini hepimiz biliyoruz. Ve bu saniye Robert'ın isyanı sonrasında Ned'in Jon'u beraberinde kuzeye getirdiği ilk yılları yerleştirmek oldukça makul. Hatta muhtemelen ilk günler. Ayrıca kardeş kadar yakın ifadesinin özellikle dikkat çekerim. Rhaegar ile Lyanna'nın Jon'un anne ve babası olduğu teorisini kabul ettiğimizde cümle farklı bir anlam daha kazanıyor. Gerçi artık teori olmaktan çıktı. Yazar o minik minik işaretlerini birini buraya eklemiş gibi duruyor kanımca. Ned aslında kuzen olan Jon ile Robb'un kardeş kadar yakın büyümelerini istiyor. Daha ilginç olan ise Martin'in bu duadan hemen sonra ne gösterdiği. Ned'in görüntüsü kayboluyor ve Tanrı korusunda iki çocuk ortaya çıkıyor. Yani Jon'un kimliğiyle ilgili olabilecek bir cümlenin hemen ardından Jon'un gerçek annesi Lyanna'ya geçiyoruz. Bran iki çocuğu gördüğünde önce onları Arya ve kendisi zannediyor. Büyük ve daha uzun olan kız bir kayanın üzerine çıkıp oğlana saldırıyor. Onu bacağından vurup siyah havuza düşürüyor. Bran kısa süre sonra bir şeylerin yanlış olduğunu fark ediyor. Kendisinin saçları hiçbir zaman oğlanınki kadar uzun değildi ve Arya ile böyle bir anısı da yoktu. Küçük Lyanna kardeşini sudan çıkarırken de "Sessiz ol aptal, sadece su. Yaşlı dadın bizi duymasını ve koşarak babamıza gitmesini mi istiyorsun?" diyor. İsimler açıkça söylenmiyor ama burada Lyanna ile Benjen Stark'ı gördüğümüz konusunda fazla şüphe bırakılmamış. Bran'ın kızı Arya sanması da zaten rastgele değil. Ned daha ilk kitapta Arya'ya Lyanna için "Bazen bana onu hatırlatıyorsun, hatta ona benziyorsun" diyor ve babaları izin verse Lyanna'nın da kılıç taşıyacağını söylüyor. Bran'ın gördüğü sahne Ned'in yıllar önce verdiği bu bilgiyi doğrudan görüntüye dönüştürüyor. Lyanna yalnızca Arya'ya görünüş olarak benzemiyor. Çocukken onun gibi gizlice silah talimi de yapıyor. Ayrıca onun gibi karşısına yine aptal diye çıkışıyor. Benjen tarafında ise daha küçük bir ayrıntı var. Bran olanı ilk anda kendisi sanıyor. Dolayısıyla Martin bize Bran ile genç Benjen arasında da belirgin bir aile benzerliği bulunduğunu gösteriyor olabilir. Bunun gelecekte özel bir anlam taşıdığını söylemek için elimizde bir şey yok. O yüzden çok büyütmeye gerek yok ama hoş bir ayrıntı. Bran renk olarak anne tarafına çekmiş olabilir ama tip olarak baba tarafına çekmiş demektir. Tabii benim için sahnenin asıl önemli sıralamasında. Önce gençleri görüyoruz. Jon ile Robb'un kardeş kadar yakın büyümesi ve Catelyn'in kendisini affetmesi için dua ediyor. Daha sonra doğrudan Lyanna ile Benjen'e geçiyoruz. Yani Martin Jon'un kışlarına gelişini yarattığı aile sorununu gösterdikten hemen sonra bizi Lyanna'ya götürüyor. Jon'un ebeveynliği kitaplarda henüz açıkça doğrulanmış değil ama ebeveyn gerçeğini diğer işaretleriyle birlikte okuduğunda yani bu geçişin kasıtlı olması bence oldukça mümkün. Buraya kadar Bran'ın gördüğü kişiler en azından tanıdığımız Stark'lar ve sahnelerin ne anlattığını kabaca çözebiliyoruz. Fakat Lyanna ile Benjen kaybolduktan sonra görüntülerin hızı artıyor ve Bran'ın kendisi bile sersemlemeye başlıyor. Bundan sonraki ilk kişi artık adını bilmediğimiz biri. Bran siyah havuzdan çıkan çıplak ve hamile bir kadın görüyor. Kadın sudan çıktıktan sonra yürek ağacının önünde diz çöküyor ve eski tanrılardan intikamını alacak bir oğul istiyor. Martin kadının kim olduğunu, kimden intikam almak istediğini veya bu intikamın neden özellikle henüz doğmuş oğluna kaldığını açıklamıyor. Bu yüzden bu sahnenin kimliğini kesin olarak çözmek şu an mümkün değil fakat görüntülerin geriye doğru kronolojik olarak ilerlediğini bildiğimiz için en azından yaklaşık olarak hangi dönemlere bakmamız gerektiğini tahmin edebiliriz. Benim kişisel fikrim kışlarının dişi kurtları meselesiyle ilişkili bir sahne. Çünkü Martin'in uzun zamandır yazmayı planladığı bir Dunk ve Egg hikayesi kışlarına geçecek ve Stark ailesindeki kadının etrafında dönecek. Martin bu hikayeyi bir dönem The She-Wolves of Winterfell adıyla anmıştı. Daha sonra bunun kesin başlık olmadığını ve hikayede bir grup Stark eşi
dul eşi, annesi ve büyük annesinin yer alacağını açıkladı. Hikayenin tersi arka planında ise Lord Baron Stark'ın ölümü sonrasında ortaya çıkan oldukça karışık bir Stark veraset meselesi bulunuyor. Baron Stark demir doğumlarla savaşırken aldığı yaralar nedeniyle yavaş yavaş ölürken arkasında son derece karmaşık bir aile bırakıyor. Stark soyunun farklı kollarında hak iddia edebilecek erkekler olduğu gibi bu erkeklerin arkasında kendi çocuklarının veya torunlarının çıkarlarını savunan kadınlar da bulunuyor. Dolayısıyla burada dişi kurtlar denmesinin sebebi yalnızca bir grup Stark kadının aynı dönemde kışlarında bulunması değil. Muhtemelen Stark mirasının geleceğinde bu kadınların birbiriyle çatışan çıkarlarının bulunması. Bran'ın gördüğü kadının özellikle bir oğul istemesi de bu bağlamda dikkat çekici zaten. Çünkü böyle bir veraset krizinde oğul yalnızca annenin intikamını alacak bir çocuk değil, aynı zamanda onun iddiasını sürdürebilecek bir erkek varis anlamına geliyor. Fakat burada biraz daha temkinli hale gelmek gerekiyor. Görüntüdeki kadının dişi kurtlardan biri olduğunu kanıtlayan hiçbir cümlemiz yok. Aynı şekilde Baron Stark'ın karısı veya bilmediğimiz başka bir Stark kadını olduğunu söylemek için de yeterli bilgi bulunmuyor. Hatta intikam kelimesinin doğrudan veraset meselesiyle ilgili olduğunu bile bilmiyoruz. Kocası veya ailesinden biri öldürülmüş olabilir ve kadın yalnızca bunu intikam alacak bir çocuk istiyor olabilir. Bu nedenle elimizdeki en sağlam bağlantı kadının kendinden çok zamanlaması. Çünkü Bran'ın hemen bundan sonra gördüğü sahne bizi neredeyse kesin biçimde Dank ve Egg dönemine götürüyor. Benim kişisel fikrim genel olarak Baron Stark'ın karısı olamaz çünkü adam öldüğünde halihazırda 7 çocuğu vardı, kızlar ve oğullar. Halihazırda varlığı tahmin edilen diğer 4 kadın da biraz zor duruyor. Zira kimisi zaten yaşlı. Bir iki tanesinde hiç çocuğu olmadığı bilinmekte. Bu sebeple varlığını bilmediklerimizden biri olabilir bu kadın. Aslında bir kadın daha var varlığı muhtemel olan, Arya Stark. Merhum Lord'un kız kardeşi. Evli olup olmadığı bilinmediği gibi çocuk sahibi olup olmadığı da bilinmiyor. Diğer yandan eğer çocuk sahibi olacak yaşlarda ise Baron'un 2 kızlarından biri de olabilir mi? Belki ama Arya Stark üstünü duracak ama neyin intikamını almasını isteyecek? Bu yönden bir muamma var. Elimizde bu dönem hakkında daha fazla bilgimiz olsaydı tahmin etmesi de daha kolay olurdu. Peki hemen arkasından gelen Dank sahnesi bize ne anlatıyor? Bran'ın gördüğü bir sonraki görüntü kısa ve önemli. Kahverengi saçlı, ince yapılı genç bir kız ayak parmaklarının üzerine yükselerek odur kadar uzun bir şövalyeyi öpüyor. Şövalyenin kimliği konusunda elimizde açık bir isim yok ama boyu ve dönem bağlantısı nedeniyle uzun Dank'ın en güçlü aday. Zaten Martin'in kışlarında geçen yayımlanmamış Dank ve Egg hikayesini göz önüne tuttuğumuz en olası durum bu. Bu yüzden asıl soru şövalyenin kim olduğu değil, onu öpen kızın kim olduğu. En yaygın yorumlardan biri genç yaşlıda da olduğu yönünde. Bu teori tamamen temelsiz değil çünkü yaşlının kışlarına genç yaşta geldiğini, bir Brandon Stark'ın süt annesi olduğunu ve sonrasında kendi ailesiyle birlikte kalede yaşamaya devam ettiğini biliyoruz ancak burada kronoloji ve kimlik meselesi tam oturmuyor. Yaşlı adamın tam yaşı belirsiz. Kışlarına geliş tarihi yaklaşık olarak çıkarılabiliyor ama görüntünün geçtiği dönemle birebir eşleştiğini kanıtlayamıyoruz. Dolayısıyla kız kesinlikle yaşlı dedi demek bana biraz fazla iddialı geliyor. Hani öyleyse yaşlı dadı en az Bloodhaven kadar yaşlı olmalı ama bunun ne kadar olur olduğunu size bırakıyorum. Bir önceki görüde Arya Stark ihtimalini gündeme getirmiştim. Burada da bu konu üstünden gidebiliriz belki. Bunun sebebi Arya hakkında çok az şey bilmemiz ve onun da dişi kurtlar dönemindeki Stark kadınlarından biri olması. Eğer Bran'ın hemen önce gördüğü hamile kadın gerçekten bu tarihsel dönemle bağlantılıysa ve ardından Dank'ı öpen kız geliyorsa 2 sahne aynı kışları hikayesi parçaları olabilir. Bu durumda kızın doğrudan Stark ailesine mensup biri olması daha anlamlı hale geliyor ki kahverengi saçlı olması dikkat çekici zaten ve tabi sıska ince biri olması. Yani Stark kanının alan kızlar genelde öyle tanımlanıyor çünkü. Fakat burada da kesin kanıtımız yok. Arya Stark sadece döneme bağlama uyan bir olası aday. Belki bu sahne asıl önemi kızın kimliğini hemen çözmekten çok Martin'in bize neyi hazırladığı ile ilgili. Bran'ın gördüğü görüntüler kronolojik olarak geriye gidiyor ve bu noktada bizi ana seride anlatılmamış ama Martin'in başka hikayelerde ele almayı planladığı bir döneme taşıyor. Yani bu sahne sadece
Duncan eski bir aşk olmak zorunda değil. Aynı zamanda Stark ailesinin henüz anlatılmamış iç çatışmalarına, evliliklerine ve veraset sorunlarına açılan küçük bir pencere olabilir. Burada dikkat çekici olan başka bir şey de sahnelerin sıralaması. Önce intikam alacak bir oğul isteyen hamile bir kadın, hemen ardından genç bir kadın ve muhtemelen Dan. Eğer bunlar aynı tarihsel döneme aitse Martin belki de bize tek bir olayın iki farklı parçasını gösteriyor. Biri doğrudan hanedanın devamı ve intikam arzusuyla, diğeri ise evlilik ve duygusal bağ üzerinden Stark tarihinin başka bir yönüne ilişkili olabilir. Kışların dişi kurtları dönemi bir nevi kurtların iç savaşını anlatacağı benziyor ama bunu ejderhalara iç savaşı gibi orduların kapıştığı kanlı bir dönem yerine taht oyunlarının döndüğü siyasi bir iç savaş olması daha olasılığı. Hatırlarsanız eğer ana seride de benzer bir şekilde bir kurtların dansını bekliyorum Rickon ve Jon arasında. Bence dişi kurtlar dönemi ana serideki bu beklediğim olaya gönderme, altyapı, paralellik gibi bir şey olacak. Ama bundan sonraki görüntüde belirsizlik büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Bran artık isimsiz kadınları değil, Fetih dönemine kadar uzanan çok daha tanınabilir bir figürü görüyor. Ve o figür büvet ağacından 3 dal kesip 3 ok hazırlıyor. Dank olduğunu düşündüğümüz şövalyenin görüntüsü kaybolduktan sonra Bran geçmişte daha da seriye gidiyor. Bu kez gördüğü kişi koyu gözlü, solgun ve sert görünümlü genç bir adam. Koyu renkli gözlü, beyaz tenli ve öfkeli bir genç adam büvet ağacının 3 dalını kesti ve onlara ok şekli verdi. Martin burada da isim vermiyor ama diğer gizemli görüntülerden farklı olarak bu kişinin kimliği konusunda elimizde oldukça güçlü bir tarihsel karşılık var. Torrhen Stark'ın piç kardeşi Brandon Snow. Fatih Aegon kuzeye ilerlediğinde Torrhen Stark yaklaşık 30.000 kuzeyli ile 3 dışı mızrağa kadar geliyor. Karşısında ise Aegon ve kız kardeşinin ordusuyla birlikte Balerion, Vhagar ve Meraxes bulunuyor. Kuzeyliler daha önce Harrenhal'da ve Ateş Tarlası'nda ejderhaların neler yaptığını biliyorlar. Tam bu noktada Brandon Snow, Aegon'un ordusuna karşı oldukça sıra dışı bir plan öneriyor. Gece tek başına nehri geçmek ve ejderhaları öldürmek istiyor. Torrhen bu teklifi kabul etmiyor ve ertesi gün tacını teslim ederek tarihe diz çöken kral olarak geçiyor. Bran'ın gördüğü sahne bu yüzden Brandon Snow planının hazırlık aşaması gibi duruyor. Üstelik Martin'e özellikle 3 dal dediğine dikkat etmek lazım. Brandon Snow 3 tane de büvet dalı kesiyor ve 3 ok yapıyor. Aegon'un ordusunda zaten tam olarak 3 tane ejderha var. Bu nedenle her okun Balerion, Vhagar ve Meraxes'ten biri için hazırlanmış olması gayet mantıklı. Brandon'un bu oklarla gerçekten ejderhaları öldürüp öldüremeyeceğini de bilmiyoruz. Plan uygulanmadığı için bunun cevabı da yok fakat sıradan oklar yerine özellikle kutsal büvet ağacından yapılmış oklar hazırlaması Brandon'un bu malzemenin ejderhalara karşı işe yarayacağına dair bir bilgiye veya en azından eski bir inanca sahip olabileceğini düşündürüyor. Bunun nereden geldiğini ise Martin henüz açıklamadı. Eğer durum bu ise ana seride büvetten yapılmış okların Deni'nin ejderhalarına karşı bir silah gibi kullanılabilme ihtimali dikkat çekici olur ama açıkçası yetişkinliğe tam ermiş, zırhı çelik gibi kalınlaşmış ejderhalara zarar verebileceğini sanmam bunlarla ama belki daha genç ve küçük ejderhalar için durum farklı olabilir. Saplanacak kadar sağlam olabilirler. Bence bu görüntünün videomuz açısından daha önemli bir tarafı başka bir yerde. Çünkü Bran'ın geçmiş yolculuğunu artık Aegon'un fethine kadar geldik. Birkaç görüntü önce Ned ile Lyanna'nın dönemindeydik. Ardından muhtemelen dişi kurtlar ve Dunk dönemine geçtik. Şimdi ise yaklaşık 300 yıl gerideyiz. Brandon Snow'dan sonra zaman çok daha hızlı akmaya başlıyor. Bran, kürk ve zincir zırhı içindeki uzun, sert yüzlü adamlar görüyor. Bazılarının yüzüne kaşırı Master'daki heykellerden tanıyor ama isimlerini hatırlamadan görüntüler değişiyor. Aynı anda yürek ağacı da gittikçe küçülüyor. Çevresindeki ağaçlar fidanlara dönüşüyor, kayboluyor ve yerlerini daha eski ağaçlara bırakıyor. Yani Martin artık bize belirli bir Stark hikayesi anlatmıyor. Bran, hanenin kayıtlı tarihinin gerisine eski kış kralların dönemine doğru inmeye başlıyor. Bu noktadan sonra kimlikler siliniyor ama kışları, yürek ağacı ve Stark'ların eski kuzey güçleriyle ilişkili kalmaya devam ediyor. Yolculuğun en eski noktası ulaştığımızda ise Martin'in seçtiği görüntü oldukça dikkat çekici. Kışların yürek ağacının önünde bir insan diz çöktürülüyor, bronz bir orak ortaya çıkıyor ve ağacın köklerinde kanı dökülüyor. Asıl mesele de burada başlıyor. Çünkü Bran kan kurbanını yalnızca görmüyor. Büvet ağacının içindeyken kanın tadını alıyor.
Bran'ın gördüğü son görüntü öncekilerin hepsinden daha eski ve bence bütün bu geçmiş yolculuğunun en önemli kısmı. Sakallı bir adam bir esiri kışların yürek ağacının önünde diz çöktürüyor. Ardından beyaz saçlı bir kadın yaklaşıyor. Elinde bronz bir orak var ve esirinin boğazını kesiyor. Kan akarken Martin sahneyi oldukça önemli bir ayrıntıyla bitiriyor. Brandon Stark kanın tadını alabiliyordu. Yani Bran yalnızca yüzlerce veya binlerce yıl önce gerçekleşmiş bir insan kurbanını izlemiyor. Büyük ağacın içindeyken kurbanın kanının tadını da alıyor. Ben bu görüntüyü Andal istilalı dönemin olduğunu ve Stark erkeğinin de aç kurt Theon Stark olabileceğini düşünüyorum. Bunun sebebi Theon'un Andallarla yaptığı son derece kanlı savaşlar ve yakaladığı düşmanlara karşı uyguladığı sert yöntemler. Bu sebeple bu kurban eden kişi de yüksek ihtimal esir düşmüş bir Andal. Aynı şekilde beyaz saçlı kadının Asyof'un uygulamasında rahip olarak tanımlandığını belirtmem gerekir. Tabi bu çok eski bir bilgi ve şimdi bir güncelleme ile değiştiyse de bilmiyorum. Ben o zaman da şimdi olduğu gibi bu meseleye biraz temkinli yaklaşıyorum. Zaten eski Kuzey inancında bugün bildiğimiz anlamda örgütlü bir rahip sınıf görmüyoruz. Muhtemelen bir çeşit orman cadısı bu kadın ve Winterfell'de kendine bir yer edinmiş. Belki de bir çeşit yeşil gören de olabilir. Saçların beyaz olması ilk aşama akla yaşlı kadın getirse de öyle demiyor Bran. Yaşını belli etmese de kadında dikkat çeken şey yaş saçları. Yani yaşlı bir kadında saçlar dikkat çekmez oysa bu sebeple beyaz saç renginin Black Raven'da olduğu gibi bir çeşit yeşil görenlik alameti bir kullanılmış olma olasılığını göz ardı etmeyeceğim. Tabi normalde saç rengi böyle yeşil gören alameti değildir ama ben paralellik üstünden gittim. Tabi insan kurbanı eski Kuzey inancına tamamen yabancı bir uygulama da değil. Buz ve Ateşin Dünyası ilk insanların suçluları ve esirleri büvet ağaçlarını kurban ettiklerine dair anlatılardan bahsediyor. Hatta bu uygulamaların bazı bölgelerde düşündüğümüzden çok daha yakın tarihlere kadar devam etmiş olabileceğine ilişkin kayıtlar bulunuyor. Dolayısıyla Bran'ın gördüğü sahne bize yalnızca eski Stark'ların bugünkü Stark'lardan çok daha sert olduğunu göstermiyor. Burada asıl dikkat edilmesi gereken şey kurbanın nerede öldürüldüğü. Adam herhangi bir yerde infaz edilmiyor. Özellikle yürek ağacının önüne getiriliyor ve kanı büvet ağacının bulunduğu yerde dökülüyor. Bu noktada benim daha önce başka videolarda bahsettiğim bir teoriyle doğrudan bağlantılı. Eski tanrıları insanların dua ettiği görünmez ve bağımsız tanrı olarak düşünmek zorunda olmayabiliriz. Jojen'in Black Raven'ın mağarasında Bran'a anlattığı sistem bundan çok daha somut. Ormanın çocuklarının kitapları yoktu, geçmişlerini ağaçlarda saklıyorlardı. Ölen şarkıcıların da tamamen yok olmadığı ağaca karşı anlatılıyor. Daha önemlisi ormanın çocuklarının inancına göre büvetlerin oluşturduğu bu bütünlük eski tanrının kendisi ve ölen şarkıcılar da bunun bir parçasına dönüşüyor. Eğer bunu olduğu gibi kabul edersek eski tanrının ne olduğuna dair oldukça farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Büvet ağaçları bir çeşit büyülü ağ oluşturuyor ve geçmişte yaşamış yeşil görenlerin bilinçleri veya en azından anıları ölümden sonra bu ağların içerisinde varlığını sürdürmeye devam ediyor olabilir. Bu oldukça eski bir hayran kuramı ve kesinlikle destekliyorum. Bran'ın yaptığı şey de aslında bu sisteme bağlanma. Black Raven'ın kendisi zaten bir ağacın kökleriyle fiziksel olarak birleşmiş durumda ve Bran'a da ağaca dönüşmesini söylüyor. Dolayısıyla eski tanrılar dediğimiz şeyin en azından bir bölümünün binlerce yıl boyunca bu ağın içine karışmış yeşil görenlerle oluşması ihtimali bence oldukça güçlü. İşte kan kurbanı meselesi burada daha da ilginç hale geliyor. Ben uzun zamandır Asyof'taki büyü sistemlerinin görünüşte birbiriyle çok farklı olsa da aynı temel kurallardan bazılarını paylaştığını düşünüyorum ve kan bunların en önemlilerinden biri. Yani ateş büyüsünde de görüyoruz, gölge büyüsünde de görüyoruz. Büvetlerle bağlantılı eski büyülerde de sürekli karşımıza çıkıyor. Kan bir bedel, bağlayıcı unsur veya doğrudan güç kaynağı. Bran'ın görüntüsü tek başına büvet ağaçları kanla beslenir demeniz için yeterli değil belki ama Martin'e kurduğu görüntü oldukça şüpheli. İnsanlar yürek ağacının önünde kurban ediyor ve yüzyıllar sonra o ağacın içine giren Bran kurbanın kanını hala tadabiliyor. Benim teorim burada bir adım daha ileri gidiyor. Eğer eski kuzey güçlünün gücü gerçekten büvet ağına bağlıysa geçmişte yapılan kan kurbanları bu sistemi besliyor olabilir. Kurban geleneğinin zamanla terk edilmesi ise onların gücünün azalmasının sebeplerinden biri olabilir. Bunun kitaplarda doğrudan söylenmediğini özellikle belirteyim, bu benim yorumum. Fakat sistemin etki alanının neden küçülmüş olabileceği konusunda elimizde daha somut başka bir sebep daha var. Büvet ağaçlarının kendileri yok edildi. Andarlar güneye geldiklerinde kutsal koruları kestiler
Yürek ağaçlarını yaktılar ve eski tanrı inancını büyük ölçüde kuzeye sürdüler. Eğer her büvet ağacı bu ağın bir parçasıysa, binlerce ağacın yok edilmesi yalnızca dini bir değişim değil, büyülü sistemin fiziksel altyapısının parçalanması anlamına gelebilir. Dolayısıyla Bran'ın gördüğü son sahneyi yalnızca Starklar eskiden insan kurban ediyordu şeklinde okumak bana eksik geliyor. Martin bizi bütün görüntüleri boyunca sürekli geçmişe götürüyor ve en sonunda Kışır'ı tarihin temelinde yürek ağacıyla kanı yan yana koyuyor. Üstelik bunu Bran'ın ağacın içinden kanı tapmasıyla özellikle vurguluyor. Hale belki Bran'a gösteren şey yalnızca ailesinin karanlık geçmişi değil, kullanmayı öğrendiği gücün geçmişte nasıl beslendiğine dair ilk ipucudur. Çünkü büvet ağaçları gerçekten ölü yeşil görenlerin içinde yaşamaya devam ettiği bir ağsa, o zaman çok daha rahatsız edici bir soru ortaya çıkıyor. Binlerce yıl boyunca eski kuzey güçlerinin sunulduğunu düşündüğünüz bütün o kan, gerçekte kime sunuluyordu ve ne için kullanılıyordu? Buna maalesef şimdilik bir cevabımız yok. Sonuca bağlarsak, Bran'ın büvet ağaçları aracıyla gördüğü bütün sahneleri yan yana koyduğumuzda çok net bir düzen ortaya çıkıyor. İlk başta hala tanıdığımız Stark'ların dünyasındayız. Ned'i görüyoruz. Jon ve Robb için dua ettiğini duyuyoruz. Ardından Lyanna ile Benjen'e geçiyoruz. Sonra isimler yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. İntikamını alacak bir oğul isteyen hamile kadına karşılaşıyoruz. Muhtemelen Dunk'ı öpen gizemli genç kızı görüyoruz. Ardından Bran nasıl olduğunu düşündüğünüz genç adam geliyor. Bran daha da geriye gittiğinde ise artık tek tek kişileri seçemiyor. Yalnızca eski Stark lordlarını ve en sonunda Kışra'nın yürek ağacı önünde gerçekleştirilen bir insan kurbanını görüyor. Bence bu sıralama önemli çünkü Bran geçmişe indikçe yalnızca ailesinin tarihini öğrenmiyor, Stark'ların eski kuzey güçleriyle kurduğu ilişkinin daha eski ve daha karanlık tarafına yaklaşıyor. İlk görüntülerde aile sırları var. Ortadaki görüntülerde gölgede kalmış Stark tarihi var. Son görüntüde ise doğrudan büyünün kendisi var. Martin'in bütün bu zinciri kan kurbanıyla bitirmesi de bu yüzden özellikle dikkat çekici. Eğer amaç yalnızca bize eski Stark'tan ne kadar da sert olduğunu göstermek olsaydı, kurbanın kendisi yeterliydi fakat Bran'ın ağacın içindeki kanı tapkısı sahneyi tarihsel bir ayrıntı olmaktan çıkarıp büvet ağacının nasıl çalıştığıyla ilgili bir ipucuna dönüştürüyor. Burada benim teorim şu noktada devreye giriyor. Büvet ağaçları yalnızca geçmişi kaydeden büyülü ağaçlar olmayabilir, ölen yeşil görenlerin bilinçleri veya anıları bu ağın içinde yaşamaya devam ediyor olabilir. Ve o bunun çocuklarının eski tanrılar dediği şey de aslında bu ortak bilinç olabilir. Varamel'in ölüm sahnesi de aslında bu iddiayı güçlendiren bir delildir. Öldüğünde kısa bir an dahi olsa ağaçlar dahil her şeyin içine girebilmişti. Eğer öyleyse eski dönemlerde büvet ağaçlarının önünde yapılan kan kurbanlarının yalnızca dini bir tören değil, bu sistemi besleyen gerçek bir büyü mekanizması olma ihtimali ortaya çıkıyor. Kan kurbanlarının zamanla ortadan kalkması ve özellikle güneyde büvet ağaçlarının kesilmesi de bu ağın gücünün ve etki alanının neden daralmış olabileceğine dair mantıklı bir açıklama sunuyor. Ve burada Bran'ın geleceği açısından daha büyük bir soru ortaya çıkıyor. Belatrav'ın ona büvet ağacını yalnızca kullanmayı öğretmiyor olabilir. Bran giderek bu ağın içine daha fazla giriyor. Geçmişte yaşayan insanların gözlerinden bakıyor ve sonunda ağacın hissettiğini hissetmeye başlıyor. Eğer ölen yeşil görenler gerçekten büvetlerin içinde yaşamaya devam ediyorsa, Bran'ın yolculuğun sonu da yalnızca daha güçlü bir yeşil gören olmak olmayabilir. Belki de bir gün Bran da o ağın parçası olacak. Ve eğer bu doğruysa, binlerce yıldır kuzeylerin eski tanrılar diye doğa ateşinin içine gelecek de Bran Stark'ın kendisi de bulunabilir. Peki sizce Bran'ın gördüğü hamile kadın kimdi? Dunk'ı öpen kız yaşlı dadı mıydı? Arya Stark mıydı yoksa henüz hikayesini bilmediğiniz başka bir Stark kadını? Bir de asıl soru yorumlarda tartışalım. Sizce büvet ağaçlarının önünde yapılan kan kurbanları gerçekten bu ağı besliyor olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bu tarz kitap merkezi Asaf analizlerinin devamı için videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve kanala katı üzerinden destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.